Herkese tekrar merhabalar. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte Türk vatandaşlarının sıklıkla tercih ettiği, başvuru yaptığı Ankara Anlaşması vize türü de yürürlükten kalkmış oldu. Peki artık İngiltere'ye gelmek istiyorsak, İngiltere'de çalışmak veya iş kurmak istiyorsak hangi vize türleriyle ilgilenmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bilgilendirici bir video çektik size. Bu videomuzda yatırımcı vizeleri, işçi vizesi, yetenek vizesi hakkında bilgi vereceğiz. Eğer ki İngiltere'ye yerleşmek istiyorsanız, İngiliz vatandaşı olmak istiyorsanız size uygun olan bu seçeneklerden birini değerlendirebilirsiniz. Halihazırda İngiltere çok fazla göç alan ve çok fazla vize türü olan, alternatifi olan bir ülke. Bu vize türleri nelerdir? Şimdi hep birlikte bakalım. İlk olarak Ankara Anlaşması vize türüyle benzer olan yatırımcı vizelerinden bahsedeceğim. Eğer ki Türkiye'de veya herhangi bir yerinde bir işletmeniz varsa, kendi işinizin sahibiyseniz ve İngiltere'de bir şube açmak istiyorsanız tek temsilci vize türü size uygun bir vizedir. Bu vize ile iş yerinizde çalışan ve bir şubeye yetkilendirilecek düzeyde yeteneği olan, bu düzeyde bir pozisyonda çalışan işçinizi İngiltere'ye gönderebilir ve bu kişinin önderliğinde İngiltere'de bir şube açabilirsiniz. Bu şubeleşme işleminin başlaması için göndereceğiniz temsilciye vize verilir. Temsilci hem kendisi hem ailesiyle birlikte İngiltere'ye gelir, çalışma izni olur ve 5 yıl sonunda da süresiz oturuma başvurma imkanı olur. Bu başvuru türü işletme sahipleri için uygun bir vize türü değil açıkçası. Bu vize türüne başvurmak istiyorsanız, yani bu vizeyle İngiltere'ye gelmek istiyorsanız halihazırda işletmenin sahibi değil, işletmede yönetici pozisyonunda çalışan ve İngiltere'ye gelecek düzeyde bir pozisyonda çalışan biri olmanız gerekiyor. %50'den fazla hisse sahibi olmamanız gerekiyor şirketinizde. Eğer ki bu pozisyona uygunsanız başvuru yapabilirsiniz ve şubeleşme için gerekli işlemleri başlatabilirsiniz. İkinci olarak startup vize türü ve innovator vize türünden bahsedelim. Eğer ki İngiltere'ye gelmek, bir iş kurmak istiyorsanız ancak yeterli sermayeniz yoksa, yenilikçi bir fikriniz varsa, sektöre yenilikçi, daha önce denenmemiş bir fikir getirecekseniz eğer bir iş planı hazırlıyorsunuz ve bu iş planında ben şöyle bir iş kurmak istiyorum ve sektöre şu yenilikleri getireceğim, sektörde daha önce denenmemiş bir şeyi deneyeceğim diye bir başvuru yapıyorsunuz. Bu iş planınız İçişleri Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, alanında uzman bazı kurumlar var. Bu kurumlar tarafından değerlendiriliyor. Kurum bu işe gerçekten bir yenilik getiriyor musunuz, bir fikir getiriyor musunuz bunu değerlendiriyor. Ve eğer ki başvurunuzu uygun bulursa İngiltere'ye gelip işinizi kurmak için ve işinizi sürdürmek için size 2 yıllık vize veriliyor. Startup vize türünün özelliği şudur, sadece 2 yıl için verilir. 2 yıl sonunda mutlaka başka bir vize türüne geçiş yapmanız gerekir. Bu vize türü ne olabilir? Innovator vize türü olabilir. Innovator vize ise yine sektöre bir yenilik getirecek, bir değişiklik getirecek fikri olan, yaratıcı bir fikri olan kişilerin 50.000 pound sermaye ile gelip iş kurması için açılan bir vizedir. Dolayısıyla eğer ki çalıştığınız sektörde bir iş fikriniz varsa, İngiltere'de denemek istediğiniz bir şey varsa, sermayeniz varsa direkt olarak Innovator vizeye başvurup 50.000 pound yatırıp Innovator vize alabilirsiniz. 3 yıl sonunda süresiz oturum sahibi olabilirsiniz. Ancak yeterli sermayeniz yoksa öncelikle startup vizeye başvurup yetkili kurumdan onayınızı aldıktan sonra 2 yıl bu işi sürdürüp akabinde Innovator vizeye geçecek 50.000 pound'u da kazandıysanız akabinde Innovator vizeye geçiş yapabilirsiniz. Bu iki vize türü İngiltere'de iş kurmak isteyen kişiler için uygun vize türleri. Eğer ki böyle bir iş fikriniz varsa bununla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bize başvurunuzu sürdürebiliriz ve değerlendirebiliriz. Gelelim işçi vizelerine. Bildiğiniz gibi İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Artık Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları dahil İngiltere'ye gelmek isteyen herkesin sponsorlu bir iş teklifi bulması gerekiyor. Bu ne demek? Eğer ki İngiltere'de çalışmak istiyorsanız işinizin hazır olması gerekiyor. Sizi işe almaya hazır firma öncelikle İçişleri Bakanlığı'ndan işçi çalıştırma lisansına başvurması gerekiyor. Bu lisansı aldıktan sonra sizin vizenize sponsor oluyor ve siz bu vize ile İngiltere'ye gelip çalışabiliyorsunuz. Yine 5 yıl sonunda süresiz oturum hakkı elde edebiliyorsunuz. Aslında eskiden de olan bir çalışma vize türüydü bu. Bildiğiniz gibi Tier 2 vize türüydü. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum ki artık bu vize türü herkes için uygulanacağı için ve bir sistem haline getirildiği için hem lisansa başvurma hem de vize türüne başvurma kolaylaştırıldı. Yani İngiltere'de kurulu her firma işçi çalıştırma lisansına başvurabilir
ve alanında uzman, eğitimini almış ve İngilizce bilen işçiler de İngiltere'deki bu firmanın teklifini kabul edip İngiltere'ye çalışma için gelebilirler. Eğer ki İngiltere'de aktif olarak çalışan ve yurt dışından işçi çalıştırmak isteyen bir firmanız varsa sponsorluk lisansına başvurabilirsiniz. Bu başvuru dediğim gibi eskiye nazaran daha da kolaylaştırıldı. Market araştırması, markette aynı nitelikte işçi var mı yok mu buna bakma şartları kaldırıldı. O yüzden denemek istiyorsanız eğer sponsorluk lisansına başvurmanızı tavsiye ederiz. Son olarak yetenek vizesinden bahsedeceğim. Eğer ki dünyaca ünlü bir yeteneğiniz varsa, alanınızda ün kazanmışsanız İngiltere sizi burada istihdam edip size 3 yıl için çalışma izni verip 3 yıl sonunda da burada yerleşmeniz için süresiz oturum hakkı tanımakta. Bunun için de yine İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği bazı kurumlar var. Hem sanat için hem bilim için hem de o alanda kim yetkinse bu kurumlara bir onay mekanizması hazırlattı. Siz başvurunuzu bu kurumlara yapıyorsunuz. Örnek veriyorum, bilim kuruluna başvuru yapıyorsunuz ve ben IT alanında ünlü bir kişiyim ve bu vizeye başvurabileceğimi düşünüyorum diye başvuru yapıyorsunuz. Onlar da sizin CV'nizi, referanslarınızı, iş geçmişinizi araştırıyorlar ve evet bu kişi yeteneklidir, bu kişiye bu vizeyi verelim şeklinde bir kabul veriyorlar. Bu kabulü aldıktan sonra yetenek vizesine başvurabiliyorsunuz ve bu vizeyle İngiltere'ye gelip çalışma iznine sahip oluyorsunuz. 3 yıl İngiltere'de yaşadıktan sonra da süresiz oturum başvurusuna sahip olabilirsiniz. Bahsettiğim bu tüm vize türlerinde kendinizle birlikte aile bireylerinizi de İngiltere'ye getirebilirsiniz ve startup vize türü hariç diğer tüm vize türlerinde süresiz oturuma başvurma hakkınızda bulunmakta. Dediğim gibi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Artık Ankara Anlaşması vize türü, Türk vatandaşlarına özel vize türü yok. Ancak birçok vize türü var. Eğer ki İngiltere'de oturum almak istiyorsanız ve İngiltere vatandaşlığını kazanmak istiyorsanız bu vize türlerinden birine başvurabilirsiniz, şansınızı deneyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız, detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Hangi vize türüne başvurabilirsiniz birlikte değerlendirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamlar.